Herkese merhaba. Bugün kanser tedavisinde adeta bir çığır açan, kendi vücudumuzu bir savaş makinesine dönüştüren inanılmaz bir konuyu kontrol noktası inhibitörlerini mercek altına alıyoruz. Gelin kanserin bağışıklık sistemimizi nasıl alt ettiğini ve bizim bu oyunu nasıl bozup içimizdeki o güçlü savaşçıyı yeniden nasıl uyandırdığımızı adım adım birlikte görelim. O zaman hemen başlayalım. Hikayemizin ana kahramanıyla tanışın. T hücresi. T hücresi, bağışıklık sistemimizin adeta özel kuvvetleridir. Vücudumuzdaki en güçlü silahlardan biri. Görevi ne mi? Vücudu sürekli taramak ve yabancı işgalcileri ya da kanser gibi anormalleşmiş kendi hücrelerimizi bulup anında yok etmek. Şimdi bu T hücresinin inanılmaz bir gücü var. Evet, ama aynı zamanda müthiş bir kontrol mekanizması da var. Çünkü düşünün, bu kadar güçlü bir savaşçının kontrolden çıkıp kendi sağlıklı dokularımıza saldırmasını asla istemeyiz, değil mi? İşte bu yüzden T hücrelerinin üzerinde akıllıca tasarlanmış dahili frenler bulunur. Bakın, buradaki kilit nokta tam olarak bu. Bu güçlü T hücreleri tıpkı bir silahtaki emniyet mandalı gibi çalışan doğal frenlere sahip. Bu frenlerin tek bir amacı var: dost ateşi açılmasını önlemek. Yani tıp dilinde otoimmünite dediğimiz bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kendi sağlıklı hücrelerine saldırmasını engellemek. Bu frenler olmasa T hücreleri durdurulamaz bir yıkım gücüne dönüşebilirdi. Peki, bu mükemmel çalışan sistem nasıl oluyor da kanser karşısında çaresiz kalabiliyor? İşte tam bu noktada hikayemize kötü karakterimiz, yani kanser hücresi dahil oluyor. Ve kanser o kadar akıllı ve sinsi bir düşman ki T hücresinin bu hayati güvenlik frenlerini kendi lehine kullanmanın bir yolunu bulmuş. Bir T hücresinin saldırıya geçmesi için tek bir sinyal yetmez. Tıpkı nükleer füzeleri ateşlemek için gereken iki ayrı anahtar gibi T hücresinin de iki farklı sinyale ihtiyacı var. Birinci sinyal, hedefin tanınmasını, yani düşman bu denmesini sağlar. Ama asıl saldırı emri için mutlaka ikinci bir onay sinyali gerekir. Bu iki sinyal aynı anda gelmezse T hücresi asla harekete geçmez. İşte karşımızda ilk fren mekanizmamız, CTLA-4. Bu frenin ilginç yanı, savaş alanında değil, T hücrelerinin adeta eğitim kampı olan lenf düğümlerinde, yani sürecin çok başında devreye girmesi. Görevi ne peki? Az önce bahsettiğimiz o kritik ikinci onay sinyalini daha en başından engellemek. Peki bunu nasıl yapıyor? İşte kanserin zekası burada devreye giriyor. CTLA-4 molekülü, o ikinci onay sinyalini taşıyan B7 molekülüne normalde bağlanması gereken CD28'den kat kat daha güçlü bir şekilde yapışıyor. Yani resmen araya girip B7 molekülünü CD28'in elinden çalıyor. Sonuç, T hücresi ikinci onayı alamadığı için daha aktive bile olmadan durduruluyor. Tümörler de bu mekanizmayı körükleyerek kendilerini koruyor. Peki, diyebilirsiniz, ya T hücresi bir şekilde ilk freni aşıp aktive olduysa? İşte o zaman kanserin ikinci ve çok daha sinsi bir hilesi var: T hücresi tükenmesi. Bu da PD-1 adındaki ikinci bir fren sayesinde oluyor. Bu fren, aktifleşmiş ve savaş alanına gelmiş T hücresini tam da düşmanla karşılaştığı anda yorgun düşürüp etkisiz hale getiriyor. Bu karşılaştırma, tükenmenin ne kadar yıkıcı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın, aktif bir T hücresi tam bir savaş makinesi. Düşmanı öldürüyor, diğer bağışıklık hücrelerine sinyal gönderiyor, enerjisi tavan yapmış durumda. Tükenmiş T hücresi ise adeta pili bitmiş bir oyuncağa dönüyor. Ne savaşabiliyor, ne yardım çağırabiliyor. Sadece orada etkisiz bir şekilde duruyor. Ve işte kanserin en kurnazca hamlesi. Tümör hücresi, T hücresinin üzerindeki bu tükenme frenine, yani PD-1A'ya mükemmel bir şekilde uyan bir anahtarı, yani PDL1'i kendi yüzeyinde üretiyor. T hücresi kanser hücresine yaklaştığı anda bu anahtar frene takılıyor ve T hücresi anında uyku moduna geçiyor. Kanser adeta görünmezlik pelerini gibi kendine bir kalkan oluşturuyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Tam da kanser kazandığını düşünürken sahneye bilim çıkıyor ve oyunun kurallarını baştan yazıyor. Artık elimizde kanserin bu hilelerini bozacak, T hücrelerimizin üzerindeki o frenleri serbest bırakıp onları yeniden uyandıracak bir yol var. Peki bu çözüm ne? İşte adına kontrol noktası inhibitörleri dediğimiz ilaçlar. Bunlar çok özel olarak tasarlanmış antikorlar. Görevleri çok net: T hücrelerinin o fren mekanizmalarına gidip yapışmak ve onları fiziksel olarak tıkamak. Tıpkı sürekli basılı kalan bir fren pedalının üzerine bir takoz koyup onu serbest bırakmak gibi. Ve burada gördüğümüz gibi bu işi yapmak için farklı stratejilerimiz var.
Birinci yol, doğrudan T hücresinin üzerindeki erken fren olan CTO4 veya geç fren olan PD1'i hedef alıp bloke etmek. İkinci bir yol ise tümör hücresinin kullandığı anahtarı yani PDL1'i bloke etmek. Sonuçta amaç hep aynı. T hücresiyle kanser arasındaki o ölümcül bağlantıyı koparıp savaşçıyı serbest bırakmak. Elbette, bağışıklık sistemi gibi vücudun en güçlü savunma mekanizmalarından birinin frenlerini serbest bırakmak, inanılmaz derecede etkili bir hamle. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Şimdi gelin bu devrimsel tedavinin getirdiği harika sonuçlara ve kaçınılmaz bedellere bir göz atalım. Bu tedavilerin yarattığı etki kelimenin tam anlamıyla bir devrimdi. Bakın, listedeki kanserlere, melanom, akciğer kanseri, böbrek kanseri, bunların birçoğu eskiden tedavisi çok zor, hatta imkansız görülen vakalardı. Bu ilaçlar sayesinde bazı hastalarda daha önce hiç görmediğimiz kadar uzun süreli, hatta bazen kalıcı iyileşmeler görmeye başladık. Peki ya bedeller? Şöyle düşünün, T hücrelerinin frenini tamamen kaldırdığınızda onlar artık sadece kansere değil, bazen yanlışlıkla vücudun kendi sağlıklı dokularına da saldırabiliyor. İşte bu duruma immün ilişkili yan etkiler diyoruz. Aslında bu bir nevi ilacın tetiklediği geçici bir otoimmün hastalık tablosu gibi. Bu saldırılar vücudun çok farklı yerlerinde ortaya çıkabiliyor. Ciltte basit bir döküntü, bağırsaklarda ciddi bir iltihaplanma, hatta akciğer, karaciğer veya tiroid gibi hormon bezlerini bile etkileyebiliyor. Ama neyse ki, ve bu çok önemli, bu yan etkilerin büyük bir çoğunluğu steroidler gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla başarıyla yönetilebiliyor. Şimdi bütün bu anlattıklarımızı bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Aslında bu sadece yeni bir ilaç keşfetmekten çok daha fazlası. Bu, kansere bakış açımızı temelden değiştiren yepyeni bir felsefe, onkolojide yeni bir çağın başlangıcı. İşte bütün felsefe bu cümlede özetleniyor. Yıllarca soru şuydu: bu tümörü nasıl yok ederiz? Şimdi soru şu: tümörü zaten gören ama frene basıldığı için saldıramayan T hücresine nasıl yeniden harekete geçiririz? Artık doğrudan düşmana saldırmak yerine kendi askerlerimizin yolunu açmaya odaklanıyoruz. Sorunun kökenine, yani kanserin kaçış mekanizmasına iniyoruz. Ve tüm bunlar bizi şu büyüleyici ve umut dolu düşünceyle baş başa bırakıyor. Belki de onkolojinin geleceği kanser için daha güçlü zehirler bulmakta değil, en başından beri içimizde olan o inanılmaz savaşçıları, yani kendi bağışıklık sistemimizi daha iyi anlamakta, eğitmekte ve onları serbest bırakmakta yatıyordur.